Bu videomuzda da 5 tane ücretsiz veri indirebileceğimiz siteden bahsedeceğim size. Birçok veri indirme sitesi var yine. Eğer bu video hoşunuza giderse videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ben de beğeni sayısına göre bu videonun yani konseptin devamını da çekebilirim. Videonun sonunda da bahsedeceğim 2 tane bonus özellik var. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. Birinci sitemiz Debuggies. Benim de çok sık kullandığım sitelerden bir tanesi. Niye sık kullanıyorum? Yani indirmesi çok basit. Yani eğitim videolarında olsun ya da işte verdiğim eğitimlerde olsun çok hızlı bir şekilde pratik yapabiliyorsunuz. Gelip hemen data indirip birçok zaten data da içerisinde yer alıyor. Bunun üzerine pratik yapabiliyorsunuz ya da işte bazen denemem gereken bir analiz bir işlem oluyor. Buradan veriyi hemen indirebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz debuggies.org sitesine. Bunun linkini yine açıklama kısmına ben ekleyeceğim. Bütün linklere oradan erişebiliyorsunuz. Yukarıdan yine ülkeyi seçiyorsunuz. Mesela Türkiye'ye gideceksiniz ya, klavyeden Türkiye'nin T'sine bastığınızda T ile başlayanları götürüyor size. Hemen geliyoruz burada. Türkiye'yi seçtik. Buradan da işte kategoriler var. Buradan hangi kategoriyi indirmeniz gerekiyor? İşte yolsa yolu indirebilirsiniz. İşte akarsular var. Elevation'ı ben çok önermiyorum burada. Elevation için başka bir site önereceğim size. Ya da işte gelip buradaki idari sınırları seçebilirsiniz. İdari sınırları seçtik. Mesela buradaki dolan seçeneğine tıkladınız ya. Şu şekilde indirme işlemi başladı. Şöyle indirilenler klasörüne hemen gideceğim. İndirilenler klasörüne geldim. Burada benim eğitim datası kalmış. Bunu da hemen şöyle silelim. Bu burada yer almasın. Bakın şu şekilde tur ADM zip diye geldi. Bunu sağa tıkladım. Extract seçeneğine tıklıyorum. Klasöre çıkarttı. Burada tur ADM 0 dedikleri zaten shapefile olarak iniyor. Tur ADM 0 dediği ülke sınırları oluyor. Tur ADM 1 il sınırları, tur ADM 2 de ilçe sınırları olarak alıp kullanabiliyorsunuz. Yani shape dosyası olduğu için ister ArcGIS'te işte ister QGIS'te ister Mapifo'da ya da başka bir programda da kullanabiliyorsunuz. Bu birinci sitemizdi. Hemen gelelim ikinci sitemize. İkinci sitemiz de bakın USGS'in sitesi earthexplorer.usgs.gov sitesi. Yine açıklama kısmından buna da erişim sağlayabilirsiniz. Bu ne yapıyor? Burada şimdi ya DEM dediğimiz yükseklik verisi de indirebiliyorsunuz ama bu videoda bunu göstermeyeceğim. Belki başka bir videoda anlatırım size onu. Buradan biz uydu görüntülerini indirip kullanabiliyoruz. Tabi burada indirme işlemi yapabilmemiz için hemen geliyorsunuz yukarıdaki login seçeneğine tıkladınız ya. Buradan kayıt olmanız gerekiyor. Eğer kayıtlı değilseniz. Bakın şurada create new account diyor. Buraya tıklayıp kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Burada tabi önemli nokta şu. Pasaport kısmına dikkat edin. Yani şu karakterler ya burada uyarılar var. Bu uyarılara göre oluşturmanız gerekiyor. İşte pasaport kısmı burada. Şurası da username kısmı. Eğer bu uyarılara uymazsanız yani oluşturamıyorsunuz. Bayağı uğraşırsınız. Öyle bir durum var. Türkçe'ye çevirip de bakabilirsiniz. Şöyle tekrardan geriye doğru çıkacağım. Buradan da ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Harita üzerinde bir yer belirliyoruz. Mesela neresi olsun? Şöyle geriye doğru çıktım. Mesela Türkiye üzerinde herhangi bir bölgeye yaklaşacağım. Şöyle yaklaştım. Burada Muğla, Antalya civarlarına doğru gidelim. Mesela şuraya doğru geldik. Diyelim ki buraya ait bir uydu görüntüsü indirmek istiyoruz. Tamam mı? Şu şekilde bölgeyi belirlediniz ya. Hemen geliyorsunuz şuradan Use Map seçeneğine tıkladınız. Biraz geriye doğru çıkacağım. Şöyle pinler geliyor. Bu pinleri isterseniz tutup taşıyabilirsiniz. Ya da gelip şuradaki çarpıyla silebilirsiniz. Yeni pin atmak istiyorsanız. Eğer bir alanınız varsa, shape dosyanız varsa gelip buradan Add Shape'e tıklayıp buradan da yükleyebilirsiniz. Ben tekrardan poligon kısmına geleceğim. Tabi buradaki seçenekler gitti. Tekrardan Use Map'e tıkladım. Şöyle geriye doğru geldim. Yani alanı şöyle küçülttüm mesela. Çok fazla alanı genişletmeyin. Çalışma alanınız neresiyse sadece oraya alın. Yoksa çok fazla uydu görüntüsü getirir karşınıza. Kafamız karışabilir o yüzden dolayı. Burada önemli noktalardan bir tanesi de bulutluk oranı. Şuradaki bulutluk oranına tıklayıp yani bunu düşürebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin analizinize göre değişir. Ben genellikle bulutluk oranını %20-30'lar civarında kullanıyorum. Çok fazla bulut olmasın diye. Buradaki oranı çok fazla düşürürseniz bu sefer yani uydu görüntüsü sayısı çok azalıyor. Dataset'e tıkladınız. İkinci pencereye geldim ya. Buradan da hemen geliyorsunuz. Bakın Landsat seçeneğimiz burada. Landsat mesela Landsat Connection 2'yi seçtim. Level 2. Buradan da işte uydu görüntüsü diyelim ki Landsat 8-9 bize lazım. Şuradan devama tıklıyorum. Bakın ne yaptı? Uydu görüntülerini getirmiş oldu. Burada tarihleri yazıyor. Mesela görmek istiyorsak ön izleme olarak buraya tıklayıp ön izlemesini de görebiliyorsunuz. Burada tabi indirme butonu pasif durumda. Onun da sebebi giriş yapmadığım için giriş yaptığınızda burada indirme seçeneğinde aktif oluyor, tıklayıp indirebiliyorsunuz. Ben daha önceki işte NDWI analizinden bahsetmiştim. NDVI analizinden bahsetmiştim. Onlardan gidip izleyebilirsiniz. Direkt tıkladığınızda zaten bantları soruyor size. Hangi bantları istiyorsanız ya da hepsini istiyorsanız hepsini indirebiliyorsunuz. TIFF dosyası olarak karşımıza geliyor. Geldik 3. web sitemize. Bu nedir? Bu da DEM verisi yani yükseklik verisi indirebiliyorsunuz. Çözünürlüğü çok yüksek değil. Yani 70 metreydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 70 ya da 90 olması lazım. Büyük alanlar çalışıyorsanız fazlasıyla işimizi görüyor. Şöyle dünyayı tuttum, şöyle çevirdim. Buradaki mesela alanı indirmek istiyorum. Üzerine tıkladığınız zaman Download GeoTIFF diye bir tane seçenek gelecek. Buraya tıkladığınız zaman bazen indirme işlemini başlatmıyor. Bakın gördünüz mü? Başlatmadı. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Sağ tıklayın üzerinde. Gelip buradan bağlantı adresini kopyala deyin. Yeni bir sekme açın. Buraya yapıştırın. Enter'a bastığınız zaman bakın şöyle bir uyarı veriyor. Şöyle sakla diyeceğim. Ne oldu? İndirme işlemi başlatılmış oldu. Hemen indirilenler klasörüne geldik. Bunda yine sağ tıkladık. Extract seçeneğine tıklıyorum. Bakın içerisine girdim. Burada TIFF dosyamız yer alıyor. Bunu da alıp yine kullanabilirsiniz. Yani DEM verisi, yükseklik verisi. İşte fiziki harita ya da başka haritalarınızda kullanabiliyorsunuz. Geldik
Geldik 4. web sitemize. Bu da TÜİ'nin web sitesi. Yani şuradaki linkleri tıkladığınızda sizi böyle bir pencereye götürüyor. Hatta 2 tane linki var bunun. Bir tanesi şuradaki, bir tanesi burası. TÜİ'nin kendi sayfasına da gidip indirebilirsiniz ama TÜİ'nin kendi sayfası bazen çok karışık olabiliyor. Mesela gidelim mi? TÜİK diye yazalım şöyle. Yani buradaki ana sayfa bazen güncellendiğinde oluyor. Yani buradan veri indirmek biraz karmaşık gelebiliyor. Bakın şuradaki 2 linki de ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Buradaki ne işe yarıyor? Buradan il bazında siz gelip ne yapabiliyorsunuz? Veri indirebiliyorsunuz. Yani şöyle tıkladınız ya, mesela ne indirelim? İşte geldiniz burada. Diyelim ki işte adaleti seçtiniz, tamam mı? Şöyle biraz sizi bekletebilir. Şöyle bir uyarı verirse buradaki butona tıklayın, yeniden yüklesin. Niye öyle bir şey verdi bilmiyorum. Daha ilk defa açtım çünkü. Adaleti tekrardan seçtim. Mesela adalet kategorisinde ne varmış? Sadece bir tane verimiz varmış. Başka bir tane daha seçelim. Mesela çevreyi seçtik. Başka veri var mıymış? Bunlar hep illere göre indiriyor. Mesela alıp join yapıp kullanabilirsiniz. İşte geldik burada mesela atık hizmeti veren belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı diyor ya, bunu seçtiniz. Bakın aşağıda şöyle yılları getiriyor. 2024'ü seçtim. Mesela 2025 yokmuş, henüz eklenmemiş herhalde. Buradan da hepsini seç dediğiniz zaman aşağı doğru geliyorum. Rapor oluştur diyeceğim. Bakın sağ tarafa doğru geldi ya, buradan XLS'i tıkladığınız zaman şu şekilde indirir. Bunu da şöyle açıp size göstermek istiyorum. Bu şekilde verimiz inmiş oldu. Bu mesela yatay şekilde geldi ya, bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela bunu bir CBS programında kullanmak isterseniz bu şekilde alırsanız doğru olmayacaktır. Bunu şöyle yapın. Adana'dan başlayın. Şöyle seçin. Sağa doğru kaydırıyorum. Bakın şöyle getirdim. Daha sonuna kadar götüreceğiz. Mesela Düzce'ye kadar geldik ya. Altındaki değeri de alıyorum tabii. Bıraktım. Hemen sağ tıklıyoruz. Buradan kopyala dediniz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Birinci satırı boş bırakın. İkinciye gelin, sağ tıklayın. Burada da bakın devrik dönüşüm diye bir seçenek var. Nereye gitti? Bir daha göstereyim. Şuradaki devrik dönüşüm var ya. Buraya tıkladığınız zaman şöyle gelecektir. Genellikle TÜİK'ten indirdiğimiz verilerde 4. ve 5. satırlarda birleşme var. Gördünüz mü? Bunu ne yapın biliyor musunuz? Şuradaki kutucuğa tıklayın. Bütün hepsini seçin. Yani başka yerde de birleştirme var mı görmüş oluruz. Birleştir ortalaya tıkladığınız zaman bakın ne oldu? Satırları ayırmış oldu. Mesela bu 5. satırı ben şöyle CTRL eksiyle sileceğim. Ya da işte satır üzerine sağ tıklayıp buradan sil de diyebilirsiniz. O da olur. Bakın şuradaki seçenek. Başka var mı? Başka da yok. Zaten şöyle satır sayısından anlaşılır. 82 tane satırımız varmış. Yani birinci satırda boş olduğu için, şuradaki boş olduğu için bir sıkıntı yok. Yani şurayı da aldığı için aslında 81 tane il. Burası da 82 tane olmuş olur. Burayı niye boş bıraktım? Buraya il adı diye yazacağım. Yani kolon sütun başlığı. Buraya da yüzde diye yazdım. Ya da işte verinin ismi neyse onu yazabilirsiniz. Yani şu çok uzun olacağı için yüzde diye yazdım. Buradaki birinci sayfayı da artık silebilirim. Mesela şöyle sil dedim. Silsin, tamam. Burayı da şöyle CTRL ile kaydettim. Artık bunu alıp ne yapabiliriz? Herhangi bir CBS programında kullanabiliriz. Bir de ikinci bir linkimiz daha vardı TÜİK'le ilgili. Burası da yani hem illere göre var hem karışık var. Ya burayı da kullanabilirsiniz ama genellikle CBS'de kullanılması için yani illerle join yapıp kullanacaksanız şuradaki siteyi daha çok öneririm. Geldik sonuncu siteye. Sonuncu sitemiz de şu. Overpass Turbo. Yani bunu ben geçen işte LinkedIn'de de paylaştım. Bir tane HTML de hazırladım. Biraz sonra size onu da göstereceğim. Bu Overpass Turbo'ya girdiğinizde şöyle bir kod kısmı gelecektir. Burada harita üzerinde istediğiniz bir bölgeye yaklaşabilirsiniz. Yani isterseniz tüm Türkiye'de olabilir. Mesela tüm Türkiye'yi şöyle gösteriyor ya. Yani sınırlar bu şekildeyken buradan veri indireceğiz. Peki buradaki veriyi nasıl indiriyoruz? Bakın şurada level'lar var ya. Bu admin level 6 diyor ya. Buradaki işte 6'dır, işte 4'tür, 2'dir, 8'dir. Bunların bir anlamları var. Şimdi ekrana da getirip size göstereceğim. Mesela 6 dediği ilçeye denk geliyor. İşte 4 dediği il sınırlarına denk geliyor. İşte 8 var mesela mahalle sınırlarına denk geliyor gibi. Siz gelip burayı düzenleyip işte çalıştır dediğiniz zaman mesela 6'da bırakacağım. Bunlar ilçe verisi. Şöyle bırakacağım ve çalıştıra bastık. Mesela tüm Türkiye'yi şöyle gösteriyor ya. Burada gördüğü alan kadar veriyi getirecek. Mesela siz işte Ankara'yı sadece indirmek istiyorsunuzdur. O zaman Ankara'ya yaklaşabilirsiniz. Bütün Türkiye'yi indirmeniz gerekmiyor. Çünkü alan büyüdükçe bizi burada daha fazla bekletecektir. Bakın şöyle bir uyarı verdi. Şu şekilde. Uyarıda bize ne söylüyor? Diyor ki bu sorgu oldukça fazla veri döndürdü. Yaklaşık 80 MB. Tarayıcınız bunu oluşturmaya çalışırken zorlanabilir diyor. Devam etmek istiyor musunuz? Biz devam et diyeceğiz. Yani şuradaki continue seçeneğine tıkladık. Biraz bekliyoruz burada. Herhangi bir yere tıklamadan bekliyoruz. Yani veriyi getirmesini bekliyoruz. Şu an veriyi getirmiş oldu. Buraya da biraz şöyle yakınlaşıp bakalım. Tabii veri çok fazla olduğu için mesela yaklaştırırken de bilgisayarınıza kasma olacaktır. Çünkü tüm Türkiye'ye bakıyoruz. Yani ben o yüzden dolayı mesela diyorum. İşte tüm Türkiye'deyse çalışma alanınız, bir ilse ilçe ise sadece gidip oradaki bölgeye yaklaşıp yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir uyarı verdi bende. Bekle diyeceğim artık. Evet, bir tık yakınlaşmış olduk. Çok daha fazla yakınlaşmayacağım çünkü şu an bilgisayar aşırı zorluyor. Bunu peki nasıl dışarıya aktarıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz şuradaki dışarı aktar butonuna tıkladınız. Burada formatlar var. Ben burada mesela KML'yi tercih edeceğim. İşte GeoJSON'ı tercih edebilirsiniz ya da diğer formatları. Şuradaki KML'ye geldiniz. Download seçeneğine bastınız ya. Buradaki verileri hepsini indirecek. Şimdi indirme işlemi başladı. Bakın şu an tamamlandı. Bunu da hatta isterseniz şöyle üzerine tıklayayım, Google Earth'ten bakalım. Ya da işte çevirip işte ArcGIS'tir, Mapinfo, QGIS bunlarda da kullanabilirsiniz. Ben şimdi Google Earth'ten açıp şöyle size göstermek istiyorum. Tabi burada pinler yani noktalar da var. Şu noktaları bir kapatayım ben burada, olur mu? Evet, renklerini şu an ayarladım. Şu Tuz Gölü'nün bir görünürlüklerini
kapatalım da. Ya daha önceki çalıştığım veri varmış burada. Bakın ne oldu? Şu şekilde ilçe sınırlarında görüyoruz. Zaten veri sayfasında da bilgileri var. Alıp bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Burada tabii şunu önereceğim size. Şimdi gelelim iki tane önemli noktaya. Birincisi şu Overpass Turbo'yu kullandığınız sırada, yani buradaki kodlarla ben uğraşmak istemiyorum derseniz, çünkü mesela Akarsu indirmek istiyorsunuz. Akarsu'nun kodu ne? Yani gidip bakmanız, bulmanız gerekiyor. Belki yapay zeka kullanıyorsanız hani işte Gemini'dir, ChatGPT, bunlara sorabilirsiniz. Ben biraz daha kolaylık olsun diye yapay zeka bir tane HTML yazdırdım. Yani şöyle, bu dosyayı ben yine açıklama kısmına ekleyeceğim. LinkedIn'de de zaten paylaşmıştım. Buna çift tıkladığınız zaman bakın şöyle tarayıcı da açılacak. Yani sizin kendi tarayıcınızda açılıyor. Herhangi bir site değil. Direkt Overpass Turbo'yu kullanıyor. Zaten dosya yolunu da dikkat ederseniz şu an bu benim bilgisayarımda ama alt tarafta Overpass Turbo'yu kullanıyor. Geliyorsunuz burada, isterseniz bir yeri seçebilirsiniz ama yeri ben seçmeyi çok tercih etmiyorum. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Mesela şuraya tıkladınız ya. Bakın burayı ne diye aldı? Yukarı Bahçeli Evler Mahallesi diye aldı. Bizi ilçeye indirmek istiyorsak ne olacak? İlçeyi bu şekilde seçmeniz biraz zor. Bunu tekrardan tıklayıp kaldırabiliyorsunuz. Bakın şöyle kaldırdım. Mesela bir tanesini deneyelim. Ben şöyle Ağrı diye yazacağım. Bazen il ismini yazdığınızda almayabilir. İlin baş harfini büyük yazabilirsiniz. Yani şöyle A işte A'yı büyük yazıp geri kalanını küçük de yazabilirsiniz. Bazen hepsini küçük yazdığınızda hata verebiliyor. Onu bir türlü düzelttiremedim. Yani eğer küçük yazdığınızda hata veriyorsa, çekemiyorsa şöyle ilin birinci harfini büyük yazıp geri kalanını küçük yazabilirsiniz. Ağrı'da herhalde bir problem olmuyordu ya. Şöyle hepsini bir küçük deneyelim. Ağrı diye yazdım. Mesela Ağrı ili olacak. Kategori ne olacak? Bakın burada birçok kategori var. İşte su kaynakları dedim. Ne olsun? Nehirler. Nehirleri seçtik. Türü ne olacak burada? Buradan KML'yi seçtim. Mesela veri indire tıklıyorum. Biraz bekleyeceğim burada. Burada kendi kendine veriyi çekiyor. Mesela API bağlantı sorunu, API yoğunluğu diyor. Mesela şu an almadı. Niye almadı bilmiyorum. Ağrı'yı şöyle büyük harfle başlatıp yazacağım bir de. Veri indir tekrar diyeceğim. Mesela şu an indirecek mi? Biraz bekleyelim. Evet, indirme işlemi bakın başarıyla indirildi diyor. İndirme işlemi tamamlandı. Şöyle uyarıyı da zaten verdi. Nereye geldi? Şuraya. Bunu da isterseniz ben yine şöyle Google Earth'te bir açıp bakalım, olur mu? Tabii şurayı kapatmam lazım. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Bakın şu an Ağrı'nın akarsularını bu şekilde indirmiş olduk. Bunu hatta şöyle sağ tıklayalım. Mesela Properties'den şuradaki stilden bir stil verelim. Mesela bunun rengini sarı yaparsak belirgin olur diye düşünüyorum. Bakın şöyle, gördünüz mü? Veriyi indirmiş olduk. Yani buradaki şu HTML'i de kullanabilirsiniz. İşleri çok daha fazla basitleştiriyor. İşte burada kategoriler var. Bunları falan girebiliyorsunuz. Şu özel sorgu tagı hiç denemedim. Buraya da yazabiliyormuşsunuz bu arada. Bunu hiç denememiştim. Yani şunları falan denedim. Bunu da kullanabilirsiniz. Gelelim ikinci bir önemli nokta da şu. Harita Genel Müdürlüğü'nün sitesine girdiğinizde şurada ürünler var, tamam mı? Ürünlere geliyoruz. Burada indirilebilir ürünler diyor. Şuraya tıkladınız. Şimdi buradan da biraz bahsedeceğim size. Hemen geliyorsunuz burada. Neredeydi o? Şöyle bakayım. İndirilebilir veriler, dosyalar diyor. Şuraya tıkladınız. İsterseniz yukarıda aratma da yapabilirsiniz. Yani şuraya gelip Türkiye Mülki İdare Sınırı da diyebilirsiniz. Bakın şuradaki veri. Bu ne verisi? Bu il ilçe verisi ve yerleşim verisi. Mesela buraya tıkladınız. Şimdi bundan da size bahsetmem lazım. Hemen şuradaki RAR dosyasına tıkladınız. Bakın ne oldu? Buraya indirmiş oldu. Şöyle indirilenlere gittik. Şöyle sayfayı büyüteceğim. Bunu da yine sağ tıkladık. Extract seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi geldiniz, burada il ilçe verisini indirdiniz ya. Bu veride şöyle bir durum var. Yani alıp düzenlemeniz gerekiyor. Hemen size onu göstereyim. Bakın shape dosyası olarak geldi ya. Buraya kadar bir problem yok. ArcGIS Pro'yu açtım. Hemen datayı buraya bir çağıralım, olur mu? Şöyle gelelim. Map sekmesine geldim. Buradan Add Data Browse'a tıklıyorum. Türkiye Mülki İdare sınırlarına geldim. Hemen bunu bir çağıralım, olur mu? Bakın il sınırı diyor ya. Şunu bir açalım. Size bunu bir göstermek istiyorum. Bakın il sınırlarını, şu alttakileri bir kapatalım. Gördünüz mü? Şurası açık. Ve bunlar line dosyası. Çizgi dosyası. Yani bunlar alan değil. Da şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü? Bunların her biri çizgi dosyası. Mesela bu objeleri siz alan dosyasına çevirseniz bile gelip şurayı kapatmıyor. Gördünüz mü? Yani şunları tamam kapatıp kullanabilirsiniz ama şurayı kapatmıyor. Bu durum aynı zamanda ilçeler dosyasında da var. Hemen onu da çağıralım mı? Bakın ilçe sınırı diyor ya, bunu da çağıralım. Gördünüz mü? Şu şekilde geldi. Yani şunu yapmanız gerekiyor. Eğer buradaki ilçelerle ilgili bir işleminiz varsa ya da tüm Türkiye ile ilgili bir işlem yapıyorsanız şuranın tamamlanması gerekiyor ya. Şu altta bakın boşluk var. Hem il dosyasında hem de ilçe dosyasında. O zaman yine şuradaki dosyalardan gelip ülke sınırını çağırıp, bakın şöyle geldi ya. Buradaki çizgi objesini işte şuradan kesip getirip ilçe ve il sınırına atmanız gerekiyor. Bunu yapsanız bile, ben mesela bunu denedim. Bunu yapsanız bile bazı yerlerde obje tam kesişmiyor burayla. Bakın şöyle yaklaşıp göstereyim, gördünüz mü? Bakın ne olmuş? Şu dışına çıkmış. Bunu alıp burayla birleştirmeniz gerekiyor. Hadi bu dışa çıkmış da belki çok sıkıntı olmaz alan oluştururken de. Çünkü bazen oluşturabiliyorsunuz çeşitli yöntemlerle. Bazı yerlerde burası birleşmiyor bile. Mesela öyle bir yer var mı? Şöyle bakayım. Yani görürsem size göstereyim. Şurada var mı? Burada yok. Mesela şuraya gidelim bir de. Şöyle geriye doğru çıktım. Şurada bir yerde vardı ya. Mesela burayla birleşmiyor, tamam mı? Yani siz çizgi objesini alıp oraya atsanız bile gelip burayı
düzenlemeniz gerekiyor. Var mı burada? Bakın gördünüz mü? Birleşmiyor burayla. Birleşmediği için bu bir topolojik hatadır. Mesela network analizi hani tamam yapmayacağız ama bunu siz poligona çevirmek istediğinizde yani çizgi alıp ilçe ya da il katmanına attığınızı düşünüyorum. Tamam mı? Şuradaki ülke sınırı çizgisini oraya attığınızı düşünüyorum. Yapsanız bile burayı kapatmayacak. Buraya alan objesi yapmayacak. Gelip bunları düzenleyip yapmanız gerekiyor. Bu da biraz vakit oluyor. Yani HGM'deki datayı hani kullanmayın diye söylemiyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Ama alıyorsanız bu düzenlemeleri yapmanız gerekiyor. Bunları alan objesine çevirebilirsiniz diye. Bir de bunların şöyle göstereyim. Veri sayfasında herhangi bir bilgi yazmıyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bakın veri sayfasını açtım. Mesela ilçe sınırının. Herhangi bir isim yazmıyor. Ya da işte il sınırını açtınız. Herhangi bir bilgi yazmıyor. İl sınırları yazmıyor. Burada da şunu yapabilirsiniz. Yani browse'a geldik. Şimdi yerleşim noktalarını da indiriyor, tamam mı? Mesela OK deyip açalım. Şimdi buradaki yerleşim noktalarında isimler var mı? Evet var. Ama burada da nasıl bir sıkıntı çıkıyor biliyor musunuz? Hadi il isimlerini kendiniz manuel oturdunuz yazdınız. Zaten 81 tane il, çok bir problem olmaz. Ama ilçe isimlerini aktardığınız zaman tüm Türkiye için çalışıyorsanız sıkıntı. Ya da işte bir bölgeyi çalışıyorsanız, büyük bir bölge. İşte ne bileyim Güney Anadolu'yu çalışıyorsunuz. Onlarda sıkıntı. Ama ilçe bazında yani il bazında çalışıyorsanız, diyelim ki siz Ağrı ilini çalışıyorsunuz ya da işte Ankara ya da İzmir çalışıyorsanız gelip oradaki ilçe isimlerini siz kendiniz manuel yazabilirsiniz. Tüm Türkiye için niye sıkıntı diyorum? Siz gelip join işlemiyle buradaki bilgileri, bunlar hani yerleşim noktaları, şu nokta verilerinin datası ya, bunları şunlara aktarabilirsiniz. Yani ilçeye aktarabilirsiniz. Ama bunlarda şöyle bir durum var. Mesela örnek var mı burada? Şöyle bakayım. Bakın bazı ilçelerde 2 tane nokta var, gördünüz mü? Yani şimdi buradaki veriyi mi buraya atacak? Buradakinin verisini mi buraya atacak? Böyle durumlar oluyor maalesef. Yani tüm Türkiye için işlem yapıyorsanız gelip HGM'den datayı alıp hadi buradakine join yapıp buraya atıp devam edip datayı kullanmayın. Datayı kesinlikle kontrol edin. Çünkü bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Bazı ilçelerde 2 tane nokta oluyor maalesef. 3 tane nokta oluyor. Bakın şurada da var mesela. Bu benim hani gördüklerim, sadece yüzeysel baktım. Bunları düzenlemeniz gerekiyor ama il bazında çalışıyorsunuzdur. O zaman olur. Yani burayı alırsınız. İşte poligona çevirirsiniz. Poligona nasıl çeviriyoruz? Hemen onu da göstereyim size. Mesela burada il sınırını yapabiliriz. Yani şu ilçe sınırını kapatayım. Mesela şunları oluşturmak istiyoruz, tamam mı? Yani alan objesine çevirmek istiyoruz. Alan objesi olarak oluşturmak istiyoruz. Hemen geliyoruz buradaki view sekmesinde Geoprocessing seçeneğine tıkladınız. Şuradaki Toolbox'a gidiyorum. Burada mesela nereye gideceğiz? Hemen şöyle bakayım. Data Management Tools'a gidiyoruz. Bunun altında da Features diye seçeneğimiz var. Şuradaki ve aşağı doğru geldiniz. Feature to Polygon seçeneğimiz var. Buraya geliyorsunuz. Buradan katmanı seçelim öncelikle. İl sınır diye seçtim şu kısımda. Aşağı doğru geldik. Şu seçeneğini bir kaldıralım. Buna gerek yok. Burada da ismini bize veriyor. Diyor ki hangi isimde kaydedelim? Nereye kaydedelim? Burada indirilenlere girdik. İsim verelim. Mesela iller 2 diyeceğim. Şu şekilde isim verdim. OK'ye bastık. Ve buradaki Run butonuna da basıyorum. Bakın ne yaptı? Alan objesine dönüştürmüş oldu. Şuradaki çizgiyi bir kapatalım. Bu sağdaki pencereyi de çarpıyla kapattım. Bakın şuradaki inler yok. Dikkat ettiniz mi? Bunun da sebebi anında şuranın açık olması. Yani gelip burayı kapatıp öyle yapmanız gerekiyor. İşte kapattıktan sonra bunları iyice oraya yapıştığını, birleştiğini, boşluk olmadığını, yani topolojik kontrolünü yapmanız gerekiyor. Bunun gibi durumlarda var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt yaparsanız yani şuradaki iller eksik olmuş olacaktır. Bu da önemli bir nokta. Ücretsiz veri indirme sitelerinden 5 tanesine bakmış olduk. Ya bunun dışında birkaç tane önemli nottan da bahsetmiş oldum. Umarım işinize yarar. Sizin de varsa yorumlarınız, sorularınız ya da eklemek istedikleriniz yorum kısmına belirtebilirsiniz. Dikey içeriklerimiz için Instagram ve TikTok hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda ArcGIS Pro, Mapinfo Pro ve QGIS eğitim videolarının yer aldığı mapmindgeeks.com sitesinde açıklama kısmından erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.